Dün oldukça yoğun bir gündü. Şimdi dün Hasan bir de o zarf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dizindeki zarfı da çok merak ettik. Sonra herkes de çok merak etmiş ama akıbetini de öğrenemedik o zarfın içinde yazanın ne olduğunu. Şimdi Ankara zirveden istediğini aldı mı? Şimdi bu soruyu da konuşalım. Türkiye bundan sonraki süreçte diplomaside nasıl bir politika yürütecek? Ayrıca gelecek yılda NATO Liderler Zirvesi'nin ev sahibi olacağız. Türkiye'de olacak NATO Liderler Zirvesi. Sen neler aktaracaksın bu konularla ilgili? Şimdi önce zarfla başlayalım. Halen zarfın akıbeti hakkında çok bilgimiz yok. Bir detay paylaşılmadı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da ama o görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olması ya Erdoğan tarafından Putin'e verildi veyahut da Putin tarafından Erdoğan'a verildi gibi yorumluyoruz. Tabii belki bugün gün içerisinde ona dair veyahut da uçakta dün Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetelerin ve televizyonların genel yayın yönetmenleri de uçaktaydı. Onlara dair belki mektuba dair veya zarfa dair onlara bir açıklama yapmıştır diye bekliyoruz. Tabii az önce Eda herkesin Trump'ı mutlu etmek için yarıştığını ifade etti. Ama Trump sonrası belki de tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Zira Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde bölgesel krizlerde ateşkesin veyahut da kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Yakın zamanda İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara şahit olmuştuk. Gazze'de halen soykırım devam ediyor. Diğer taraftan da Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması için yoğun bir diplomasi yürütüyor Türkiye. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına baktığımızda yine bu konular en sıcak ve en gündemdeki başlıklar arasındaydı. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir diplomasi yürütecek Türkiye? Tabii halen İsrail'in Gazze yönelik saldırıları, bölgeye insani yardımların ulaştırılması Türkiye'nin öncelikli gündem başlığı olacak ama belki de NATO'nun 2026 yılı içerisinde Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde bu süreçte daha doğrusu Türkiye'nin öncelikli gündem başlığı Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması olacak. Bu yönde daha önce İstanbul Anlaşması çerçevesinde taraflar masaya oturmuştu. Yine yakın zamanda İstanbul'da 2 ayrı görüşme gerçekleştirilmişti. Bu görüşmeler sonrası zaten de esir takası konusunda mutabakat sağlanmıştı. Artık önce Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmenin gerçekleşmesi, daha sonra da bu görüşmenin liderler düzeyinde yapılması noktasında Türkiye yoğun bir diplomasi yürütecek ki zaten Trump da orada yaptığı basın toplantısında Putin'le görüşebileceğini ifade etmişti. Bu görüşmenin İstanbul'da yapılma olasılığı halen çok yüksek. Neden yüksek? Türkiye her iki tarafla bir NATO üyesi olarak görüşen ender ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlerleyen günlerde Putin'le bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bir tarih söz konusu olabilir mi? Yakın zamanda Temmuz ayının ilk haftasında Biriç zirvesine Brezilya'nın ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. En son Kazan'da yapılan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı. Brezilya'da yapılacak zirveye katılıp katılmayacağı noktasında henüz bir netlik yok ama eğer Biriç zirvesine katılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Putin'le bir yüz yüze görüşme gerçekleştirebilir ve bu görüşmede yine Putin'i masaya davet edebilir. Türkiye belki de NATO 2026 zirvesine, liderler zirvesine ev sahipliği yapacağı dönemde bu savaşı kalıcı ateşkesle taşlandırabilir, sonlandırabilir. Bu yönde yoğun bir diplomasi yürütmesini bekliyoruz. Ankara'nın zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü basın toplantısı sırasında bu yönde net bir mesaj vermişti. Ev sahipliğimizde görüşmelerde ilave esir takası ve cenaze takasları konusunda önemli bir aşamanın geçildiğini ifade etti. Ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresinin aralandığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bunun heba edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. İşte bu heba edilmemesi vurgusu önemli. İşte Türkiye'nin belki de evet bir taraftan Gazze'yi unutmadık. Bu yönde atılacak adımlar noktasında yoğun bir diplomasi yürütecek ama belki de bugün itibariyle Türkiye'nin bu proaktif diplomaside en öncelikli gündem başlığı Rusya-Ukrayna savaşında
ateşkesin sağlanması ki zaten Almanya Başbakanı da bu yönde Erdoğan'a bir çağrısı vardı. Putin'in masaya oturtulması noktasında bir görüşme yapma beklentisini ifade etti. Bu anlamda yeni dönemde diplomasideki belki de en sıcak başlığımız Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ve Türkiye'nin öncü bir rol oynamasını bekliyoruz. Evet.